arkadaşlar, bugün sizlere kuryelerin vazgeçemeyeceği motorlardan biri olan Honda Space Alpha'yı tanıtacağım. Honda Space Alpha Japonya üretimi olup 108 cc hava soğutmalı 4 zamanlı Soç motor, 5.7 tork, 7000 devir, tam statörlü ateşleme, PGM F1 elektronik yakıt enjeksiyon sistemi, ağırlığı 105 kilo, çalıştırma tipi elektronik, yakıt kapasitesi 6,5 litre. Ön fren 190 mm'lik disk, arka fren 130 mm'lik kampana, ön lastik ebatları 90-90-12, arka lastik ebatları 190-10. Ayrıyeten de start-stop özellikle yakıt göstergeli, ön fren disk, ön far aydınlatma LED, arka far aydınlatma halojendir. Üretim yılları 2015-2020 yılı. Üzerindeki lastikler IRC marka lastiklerle gelmektedir. 2018 yılında üretilip 2019'da trafiğe çıkmış olup aynı zamanda kilometresiyle ve hala sağlamlığıyla, duruşuyla, kalitesiyle ödün vermeyen bir motosiklet tanıtacağım. Bu nedir? Kuryelerin en çok sevdiği, o zamanların en güzel furyası olan Honda Space Alpha'yı tanıtacağım. Bu motosiklet öyle bir motosiklet ki 2015-2016'lardan bir tık daha farklı. Neden farklı? Ön far değişti, gösterge değişti, o egzoz kapağı değişti. Neden değişti? Honda dedi ki 2015-2016'larda çok arıza duyduk 2017'ye kadar. Dedik ki biz motoru 2018'de bir daha bir yenileyelim. Hani kullanıcılara yeniledik bu motoru dedikleri için ön farında kenarları ledlerini beyazlattılar. Aynı zamanda göstergede hafif böyle gümüş bıraktılar. Aynı zamanda motor egzoz kapağını oraya da gri egzoz şey yaptılar. Gelin birlikte gösterelim. Normalde eski motorlarda burası beyaz fardı. Burayı led far yaptılar. Sarı ampul vardı. Bunu direkt beyaz ampul yaptılar. Dediler ki estetiğe önem verelim. Böyle ledli yaptılar. Sıralı ledli yaptılar. Dedikler gibi de eski göstergelerde bu grilik yoktu. Bu gri çerçeveli yaptılar. 2018'lerde bu motorlarda bir daha bir yenilik yaptılar. Bir de burada egzoz kapağını değiştirdiler. Eskisi böyle simsiyahtı. Burada dediler ki bu motorun şu griliğini şuraya yansıtalım demişler. Ve gayet güzel. Plastik, kesin metal falan filan diye düşünmeyin. Plastik ama hala üzerinde bakın. En önemli şey bu motoru yaşına, yılına göre kilometresi. Neden derseniz motor 2018 model olup 2019'da trafiğe çıkıyor ve 8000 kilometrede ben sahibi olarak alıyorum ikinci el olarak ve şu an kilometresi 76.650. Süspansiyonları bu kilometreye göre hala iyi. Gürültü de çalışmıyor. Yani kilometresine göre gayet iyi bakın. Çekişi çok iyi. Kurye başlangıç motosikleti olarak alınabilir. Kilometre fazla takıntınız olmasın. Dediğim gibi önceliğiniz temiz ve servis bakımlı olsun. Yani bu motora ne şanzıman dişlisi değişti ne motorun mekaniğine anahtar değdi. Motor hala orijinal fabrikadan çıktığı gibi kullanılmaktadır. Fabrikadan çıktı tabii fren balataları değişiyor. Kullanıma bağlı olarak kayışı değişiyor, bagaları değişiyor, yağ falan değişiyor, hava filtresi değişiyor. Ama sağlamlığıyla olsun, görünümüyle olsun hala şu anki Çin mallarına, motorlarına taş çıkartabilecek motosiklet. Honda Space'in en güzel yanı tabii ki de yakıtı. Yakıtı ne kadar az olursa o kadar kazancınız yüksek olur. Bir eve bir tane ekonomik motosiklet şart yani. Gerçekten Honda'nın, Japonların, mühendislerin elleri öpülecek bir motosiklet üretmişler. Gerçekten Türkiye koşullarında süspansiyon olsun, tekerlek çapı olsun, kuryelerin az yakması için. Çünkü motor kuryeler daha çok para kazansın diye, restoranlara daha çok kar marjı bıraksın diye bu motora öyle bir motosiklet sistemi yapmışlar ki full enjeksiyon yani öyle bir motor bloğu yapmışlar ki öyle bir az yakıyor ki sağlamlığıyla da parçasıyla da kendini ispatlamış piyasada. Honda, hayat Honda dediğimiz motosikletlerinden arabalarına kadar her marka, her kişiye, her kullanıcıya hitap eden bir marka. Neden derseniz paketçiye de hitap ediyor, kişisel kullanımında da hitap ediyor. Bir bayan kullanıcımız da yeni bir ehliyet alsa şahsen alınabilecek bir motor. Neden? Çünkü oturuşuyla olsun, kıvraklığıyla olsun. Şimdi oturuşundan dediğim ben 1.70 boyundayım. Böyle baktığınız zaman, böyle durduğumuz zaman direksiyon değmiyor. Ayrıca oturuş konforlu, bacağınızı uzatıyorsunuz kilde ve gerçekten keyif veren bir motosiklet. Koltuğu da yumuşak gerçekten. O zamanlar süngeri de olsun, şey de olsun çok güzel yapmışlar. Ve sağlam. Düşseniz de koruma demirine ufak tefek çizikler geliyor. Kolay kolay motoruna olsun hiçbir şekilde zarar gelmiyor. En güzel yanı şehir içinde kıvrak olması yani. Trafiklerde, aralardan manevra kabiliyeti yüksek. Gaza tepkimesi çok güzel. Hemen gaza bastığınız zaman pırrrr gidiyor. 110 cc olup start stop özelliği olan yani start stop dediğimiz nedir? Bu ilk 2015-2014 yıllarında PCX'lerde getirilen start stop özelliğidir. Bu start stop özelliği ışıklara geldiğinizde 3 saniye sonra otomatikman stop etmesini sağlar. Ayrıca de motorumuzda ufak bir böyle torpido alan mevcuttur. Buraya ufak cebinize işte bezleri koyabileceğiniz, ruhsatı sıkıştırabileceğiniz veya buraya çakmaklı koyabileceğiniz diyeceğim de buraya fazla çakmaklı önermiyorum çünkü arkanın delikleri oldukları için su alma olayı daha çok yüksek. Çünkü çamurluğa yakın olduğu için
su falan, çamur, kirlenme olayları daha yüksek oluyor. Bu motorumuz öncelikle kullanışlı olup yakıt olarak da gerçekten kuryelerin beklediği performanslı bir ürün. Nasıl diyeyim? 100 kilometrede ortalama 1.9 ile 2.4 arasında yakmaktadır. Neden 2.4? Bu motorlar genelde hız odaklı olmadığı için bu motorlar 40 ile 60 arası kullandığınız sürede sizlere çok verim sağlayacaktır yakıt olarak. Ta ki 70, 80, 90'lara, 100'lere geldiği zaman yakıtta haliyle ibre hızlı hızlı düşmeye başlıyor. O kadar köfte, o kadar ekmek derler. Az yaktığı için az yakar motosiklet çok kaçmaz. Öncelikle 110 cc'ye göre gücü de torku da yerindedir. Ya Honda'nın gerçekten başarılı bir motosikleti. Zaten bunlar motosikletimizi bayiden aldığımız zaman ilk etapta motorumuzun üzerinde koruma demirini, çantasını ayrıca biz kendimiz taktırdık. Tabii bunların yeri bu çantayı söktürüp pizza çantası taktıranlar olsun. Neden bu motorları tavsiye ediyor kuryeler, tercih ediyor sizce? Yani kaza da yapsanız, ondan sonra kilometresi de yükselse bu motorun yani emsallerine göre hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Genelde kuryeciler bu tarz motorları çok seviyor. Çünkü parçası ucuz. Bir de Honda abi, yani kaza da yapsan, motor perte de çıksa bu motorun ölüsü gerçekten para yani. Kaç kilometre olursa olsun. Biz bu motoru 2019 senesinde Tekirdağ Çerkezköy'den satın aldım. 8000 kilometrede aldım ve şu an motorum 76.650 yani 77.000 kilometre, şaka gibi. Bu süre zarfında ikinci sahibiyim ben. Her daim kullandım. Aktif olarak kullandım. İşe gidip geldim. Ufak tefek paketler attım. Eve su taşıdım, yeri geldi. Sucular da aktif olarak kullanıyorum. Neden? Buraya ya ben bir gördüm 10 tane damacanaydı. Saydım, üşenmedim. 3 tane buraya atmış, 2 tane damacana buraya koymuş. Arkasına 5-6 tane sarmış böyle. Ya bildiğiniz ya motorun ağırlığından 4 kat fazla taşıyabilecek bir yük kapasitesi sağlayıp aynı zamanda da çekişinden de ödün vermiyor. Yani buna 3 kişi de misiniz, 4 kişi de misiniz bu motor gerçekten rampada da olsun, uzun yolda da olsun çok güzel. Ayrıca diğer bir özelliğimiz normalde ön farı sarı geliyor. Ama biz bunu led far taktırdık. Normalde buraya bakarsanız burası beyaz ledlerle döşeli. Çalıştıralım. Genelde motorlarımız kontağı açtığımız halde yanmamasının sebebi akü gücünü almaması için motor çalıştırdıktan sonra genelde ışıklar yanıyor ve ışıklar hep sabit kalıyor. Neden? Trafikte fark edilebilmek için. Yani şu an tüm üretilen motorların hepsinde marşa bastığımız zaman hepsi otomatikman çalışıyor. Genelde lastik tercihimizi de Allas MB80 modelini tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi dişleri de olsun, şeyi de olsun. Hala dediğimiz gibi bu motoru hiçbir şekilde anahtar değmedi. Ne şanzıman dişlisi değişti ne bir şeyi. Sadece periyodik bakımlarını yaptırdık. İşte balatasıydı, fren balatasıydı. Ondan sonra fren koluydu. Zamanla eskiyor bunların yayları. Bunlar kolları değişiyor. Honda'da en büyük şeyi de tercih etmemizin sebebi de servislerde yedek parçası çok bol. Yan sanayi çok çabuk üretiliyor. Mesela daha motor çıkmadan işte başka marka ve modellerde hemen üretimine başlıyorlar. Ondan sonra çanta olsun, portatif her motor uyabilen bir özelliğe sahip. Ve de kullanışlılığı, pratik. Yani şehir içinde bayan kullanıcılar da olsun, erkek kullanıcılar da olsun en büyük avantajı otomatik vites olması. Otomatik vites olduğu için de kullanışlılığı, yakıt olarak da, performans olarak da gayet iyi. Şimdi diğer bir özellik de dediğimiz gibi Honda servislerinde gerçekten parçalar zibil gibi. Yani şu an bu motor 2018 model olmasına rağmen, şu an 2024 yılındayız, 6 yıllık geçmesine rağmen hala tüm hem yaz sanayisinde bulunabiliyorsunuz. Birçok firmalar üretiyor farın olsun, granajlarını olsun. Honda'da orijinallerini de bulursunuz. Ama benim size tavsiyem mekanikte özellikle şu motorun motor kısmında genelde bu motorun güzel verimlilik almak istiyorsanız orijinal parça tercih edin. Çünkü Honda'lar diyor ki arkadaş diyor benim parçalarım öyle bir parça gidiyor. Milimetrik üretiyorum. Sen yan sanayi parça kullandığın an bu motorda farklı sesler duymaya başlarsın. Ayrıca de uzun kilometre şeyi alamaz. Şu an 77.000 kilometreye dayanmış. Hala motor tek marşlı saat gibi çalışıyor. Sesi bile hala öyle gürültülü değil. Çünkü bu motorun hepsini her 2000 kilometrede bir yağ değişer. Hem her 4000 kilometrede bir hava filtresi, yağ, 8000 kilometrede bir bujisi değişir. 20.000-25.000 kilometrede bir de genelde kayışı değişir. Kayışta zamanla sıcak soğuk görerek çekişten, yükten dolayı zamanla çatlamalar oluyor. O da minimum bir kayış 20.000-25.000 arasında gitmektedir. Bu tabii kullanımına bağlı, yük almanıza bağlı. Hani bunlar hepsi etkendir. Bakın rampa yukarısı şu an. Rampa yukarı hız alarak gidiyor. Bak bakarsanız motosiklet gitgide hızlanıyor. Şu an yavaş yavaş düzlüğe çıktı. 60'tayız. 70'e doğru gidiyor. Gidiyor. 80'e doğru ilerliyoruz. 90'a doğru yaklaştık. Biraz aşağı.
90 yaptık. Rampa aşağı 110-120'yi gördüm yani, yalan yok rampa aşağı. Ama düz yolda 100 iyi dayıyor. Neden ya, ben cc'sine göre bu adamlar, Japonlar 110 cc üretmiş ama gerçekten ben hala her zaman derim, şu an piyasada güncel satılan motorlardan 1000 kat daha şu Space'ler. İlk çıkan kasalar daha da iyiydi de bunlar daha elektronik olduğu için genellikle ilk çıktığı zamanlar beyin arızası veriyordu. Bu 2015-2016 modeller Space Alpha'larda kronikti. Beyin arızası veriyordu. Çoğu bu, bakın istop ediyor. Çoğu bu yan ayakta istop ettiriyordu. Bu müşürler çabuk bozuluyor, işte motorun çalışmamasına sebep oluyor. Gelin bakalım bagaj altı nasıl genişliği, onu görelim. Öncelikle motor anahtar kullanımında, motor şu an kapalı. Burada seat beat, yani bagaj için bir tık çeviriyorsunuz. İleri attığınız zaman tık diye ses geliyor zaten. Geldiği zaman burada bagajımızın içinde deposu. Ondan sonra ortalama 5-5,5 litre falan yakıt alıyor. Yani 5 litre alıyor, yarım litresi de yedek depo diye biliyorum ben. Burada motorumuzun şasi numarası yazar. Burada motorumuz için kask. Büyük ihtimal yarım kask sığar, full face sığmaz zannetmiyorum. Bu motor dediğim gibi uzun yoldan daha çok bu motor şehir içinde. Gördüğünüz gibi bakın ayna gayet arkayı güzel gösteriyor. Şunu da biraz şöyle yana kaydıralım. Burası da gayet güzel gösteriyor. Şehir içinde kıvraklı ve oturuşu çok rahat. Genelde herkes tercih ediyor. Benim aynaları, normalde bunun aynaları, dikiz aynaları beyaz olması gerekiyor ama benden önceki sahibi arkadaşına vermiş. Onda da aynı motor varmış, onunkinde yok. Bunu vermiş. Ben de zaten uygun fiyatlı olduğu için o zamanlar kabul etmiştim. Normalde kasanın rengine göre mavi ise mavi aynaları, beyazsa beyazdı. Bu motorlarda üzerinde gelen bir diğer şey de paspasıyla geliyor. Bu paspas üzerinde delikleri var, zaten geçiyor. Stabil. Sonra tek ben taktığını tutacağı olsun. Koruma demirini, çantasını. Orijinal çanta demiridir bu. Böyle gelir. Ben bunu üstüne oturtturdum. Normalde işte paketçiler buraya paketçi çanta demirleri falan takar. Ben taktırmadım. Bu şekilde olsun diye. Ben genelde orijinalden yanayım ve mümkün olduğunca motorumun da bakımlarını, servisini de düzenli olarak yaptırdım. Yaptırmaya çalıştım. Bununla ayrıyeten de burada gördüğünüz gibi kombine fren diyor. Yani kombine brake. Bu ne demek? Bu arka freni sıktığın zaman, arka fren kampalı olmasına rağmen ön fren diski %25, %30 civarında hafif böyle bir sıkıyor. Yani bu sıktığın zaman hafif bir durmanı sebep. Ama iki freni sıkarsan da mümkün olunca arka fren, mümkün olunca ön freni kullanmayın. Yani kullanmayın. Çünkü neden? Sadece ön freni kullandığınız zaman, motor ön teker kilitlediği zaman bu şekilde kilitlerseniz çok pis şekilde yere düşersiniz. Baktın çok ani durman gerekiyor. Hafif hafif şöyle bir dokunacaksın ön frene. Ön frene birden sert dokunduğun zaman ön teker aniden kilitlenir. Neden dersen ön freni sağ olsun Honda'lar disk fren yapmış. Disk. Arka frende ne yazık ki Honda'nın en çok sevdiği kampana fren mevcuttur. Kampana dediğimiz jantın içinde bir balata var, böyle kocaman yuvarlak bir balata. Bu balata tekeri sıkıştırıyor. Sıkıştırdığında da bunu kilitliyor. Bunu sıktığımız zaman da önde de %25-%30 civarında baskı uygulayarak hafif durmamızı sağlıyor. Kombine fren dediğimiz o. Motorumuzu dediğim gibi bir daha bir kontak daha bastık. Bu motorlar öyle motorlar ki, çünkü bu motorlar vitesli olmadığı için bu motorlarda arka frene basıyorsunuz, marş düğmesi start stop'a basıyorsunuz, motor öyle çalışıyor. Şu an kısa farda, uzun farda. Ondan sonra sinyalleri de sesli çalışıyor, biraz tik tak tarzı. Gayet sesli olmasının sebebi de trafikte duyulsun diye, sinyal açık kalmasın diye düşünülmüş. Göstergesinde burada yağlanması yanıyor gördüğünüz gibi, motor ışığı. Motor ışığı söndükten sonra ben marşa hazırım diyor. Çünkü bunlar enjeksiyonlu olduğu için burada frene basıyoruz, marşa basıyoruz. Ve göstergede burada idle sport var. Yani şu an kapalı. Şu an aktif hale getirip burada aktif olduğunu söylüyor. Tabii belli bir hızı geçtikten sonra, motor ısındıktan sonra devreye giriyor. Burada uzun, kısa tuşu. Burada. Zaten burada da gösteriyor uzun yandığı zaman. Kısa yandığında normal. Sinyal tuşu hemen burada. Korna. Gayet sesi de güzel kornanında. Fark edilebilir. Çünkü korna bu bip bip. Ben buradayım demek. Yani genelde trafikte aktif olarak kullanan motorcuların hepsi bilir. Ben buradayım dediğin zaman o araç sana mutlaka yol veriyor. Arada kornaya basmazsak maalesef bizim insanımız aracın içinde telefon oynadığı için yola da bakmıyor, bir tarafa da bakmıyor. Haliyle arada bip bip diyerek uyuyanları uyandırmak lazım. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzun çalıştırma testini de yapalım. Bakalım sesi nasıl çıkıyor. Görüyorsunuz saat gibi, hiçbir şekilde gaz vermeye gerek yok. Bunlar full enjeksiyonlu olduğu için motorumuz
kendi olarak tek marşta almaktadır. Full enjeksiyonlarda hem yakıt olarak daha az oluyor, daha stabil çalışması, daha özgüvenli oluyor. Görüntüsü de hala çok yakışıklı. Beyaz far olmasından aynı böyle bir hala bir 2024 yılında bu motor alınır mı? Bence alınır. Yani çok kilometreli de olsa, az kilometreli de olsa ya Honda diyor ki arkadaş sen motoruna baktığın sürece bu motorla 100-150 bin kilometre minimum anahtar değdirmezsin. 110 cc hava soğutmalı bir makine. Şimdi diyorlar ki ya hava soğutmalı ya bu şişermişler diyorlar. Arkadaşlar bu motorlar şişmez. Neden derseniz yani ben bunu satın almadan önce de söyledim. Yani ben dedi ki abi dedi Kadıköy'den bin Kars'a in dediler. Tek marşla yani yakıt al devam et, yakıt al devam et dediler. Mecbur dinleneceksin diyor yani her tarafım ağrıyor dedi. Çünkü ağrıdığı için de illaki bir mola vermek istiyor insan dedi. Honda ismi yeter ya. İsmi olduğu sürece alınır. İsmi gibi yaptığı en güzel motorlardan biri. Neden ismi gibi? Honda gerçekten piyasada eskiden beri bu ilk çıkan teneke Activia'lardan beri bu zamana kadar bu şeylere gelene kadar şu an en son çıkan motor yine Activia çıktı ama teneke yine eski bir dönüş oldu yine ama daha yenilendi. Enjeksiyon olsun, yakıt olsun, verimliliği olsun. Tabii onları da ilerleyen süreçlerde onu da tanıtacağız. Şimdilik elimde kendi motorumdan başlıyorum. Honda Space Alpha ile başladım. İnşallah videolarım hoşunuza giderse devamı da gelecektir. Dilediğiniz marka modeller varsa yorum kısmına bırakın. Onları tanıtımı sağlarız. Siz değerli takipçilerim sosyal medyalarda takipte kalmayı unutmayın. Merak ettiğiniz kişisel sorularınız varsa yorum kısmına bırakın. Cevaplayabilirim elimden geldiğince. Veya bir dahaki video açıklamalarında açıklamamı istediğiniz bir şeyler varsa ekstra onları da sorup bir dahaki videolarda sizlere açıklayabilirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.